Fas'ın ilk günü başlasın bakalım. Ve ruja dönüşüyor. Evet, herkese Marrakeş'ten, Fas'tan merhabalar. Fas benim şu anda 41. ülkem. Şu an labirent gibi bir yerden yürüyorum. Şu an Marrakeş'in tam merkezindeyiz ve merkezi bildiğiniz labirent gibi. Ve benim hostelimde kazı çalışması varmış hostelime giderken. Dolayısıyla, bakayım şuradan mı gideceğim, buradan gideceğim galiba. Dolayısıyla hostele giden yol kapandığı için çok acayip derecede başka bir tur atmak gerekiyor. Ve burası da full labirent gibi. Ara sıra telefona falan bakmam gerekiyor. Dün akşam geldim. Dün akşam gelip hemen hostele yerleştim. Bugün de sabah kahvaltıyı yapıp yola çıktım. Bugün uzun bir gün olacak. Bakalım bayağı yer keşfedeceğiz. Gördüğüm yerleri, tecrübe ettiğim şeyleri size göstermeye çalışacağım. Umarım her şey güzel geçer. Fas'ın ilk günü başlasın bakalım. Şu an burası da şehrin merkezlerinden biri olan Cema El Fna denilen yer. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz üzere kocaman bir alan burası, bir meydan ve Marrakeş'in bütün kaosu burada. Bugün hava aslında birazcık güzel. Yani ben gelmeden önce 30 derece, 35 derece falan gösteriyordu. Ama şu anda 29 derece ve bulutlu. Dolayısıyla ben bundan memnunum. Çok pişeceğim sanıyordum. Her şeye dikkat etmeniz gerekiyor çünkü her yerden bir şey çıkıyor. Bakalım şimdi Bahia Sarayı'na doğru gidiyorum. Burada da Marrakeş'te de Türkiye'deki gibi her yerde sokak kedileri var. Tatlışlar. İşte. Aha şurada da bir tane var. Ne haber? Kız. Güzellik. Şişt, kaçma kaçma gel. Hadi görüşürüz, bay bay. Az önce çarşıda yürürken bir pazarlıkla karşı karşıya kaldım. Yani ben kulak misafiri oldum. Kadın İspanyolca konuşuyor. Satıcı da işte anlamıyor ama bir şeyler söylemeye çalışıyor falan böyle. Kadın anladığım kadarıyla fiyatta aşağı düşmeye çalışıyor ama adam kendi fiyatına sadık. Kadın en son İspanyolca şey dedi. Palavra palavra yaptı. Aa dedim. Anladım ama bizde de palavra ya. Dedim yalan söylüyorsun dedi büyük ihtimalle. Bullshit atıyorsun dedi. Neyse. Bunu paylaşmak istedim. Bahia Sarayı'na geldik. Şöyle göstereyim. İçeri giriş 70 dirhem yani 1 dirhem 11 euro civarı ediyor burada. Yaklaşık 7 euro diyebiliriz. Bu saray Marrakeş'te görülmesi gereken en önemli yerlerden bir tanesi. 1866 yılında yapılmış Sadrazam Al-Musa tarafından hatırlamıyorsam. Yaklaşık 150 odası var içinde ve birkaç tane de avlusu var. Daha sonralarında
oğulları tarafından da daha fazla bahçeler eklenmiş. Şimdi birazdan size etrafı göstereceğim. Çok acayip kalabalık. Bir de nemli birazcık. Şu an şeydeyiz. Grand Riyad denilen kısmındayız. En büyük avlusu diye okudum. Birazcık etrafı göstereyim. Buradaki süslemeler, duvarlardaki işlemeler falan acayip güzel. Buranın hamam kısmına geldik. Hamam yani bizim de çok yabancı olmadığımız bir terim sonuçta. Y la piedra de alum también la İlk girişte bahsettiğim bir yer vardı. Hatırlarsınız. Grand Riyad demiştim. O büyük avludan bahsediyorum. Bahçeli olan. O Le Petit Riyad'mış. Yani küçük Riyad. Şu an içinde bulunduğum yer asıl Grand Riyad. Riyad dediğimiz şey bu arada bu Fas'ta konaklama merkezlerinin içinde bulunan bir avlu. Şöyle bahçeyi de göstereyim uzaktan. Evet, şimdi Bahia Sarayı'nda işim bitti. Burası girişi. Şuradan bilet alıyorsunuz. Buradan da giriyorsunuz. Şimdi ben listemdeki diğer yerlere doğru yoluma devam ediyorum. Ya bu iyi güzel yere geldik. Şu an Berberi marketindeyiz. Berberi burada yaşayanlara deniyor. Yani tam burada yaşayanlar değil de hani buranın yerlilerine. Ve yolda bir eleman öğrenciymiş işte. Ben sinagogu arıyordum. Sinagogu ararken dedik işte göstereyim sana falan. Merak etme ben dolandırıcı değilim falan dedi. Para istemeyeceğim dedi. Tabii ilk başta biraz güvenmiyorsun falan ama hani Faslıların çok misafirperver olduğunu falan duymuştum. Neyse yolu gösterdi. Bir de şimdi işte bu internette de gördüğüm bu markete geldik. Bugün bu market kuruluyormuş ve işte etrafta çok fazla alacak şey var. Arkamdan da görebiliyorsunuz zaten. Şimdi şöyle bir şey aldım. 2 tane ortasını gösteremiyorum ama şuraya ıslatıyorsunuz ve ruja dönüşüyor. Dudağınıza sürüyorsunuz ve kalıcı ruj gibi, kalıcı değil de yani hani bütün günü geçirebiliyorsunuz. Bayağı şeyin şuradan göstereyim bakın şöyle şurası. Yapıyorsunuz suyla ondan sonra dudağınıza götürüyorsunuz. Adını bilmiyorum unuttum ama internette de görmüştüm bunun çok geleneksel bir şey olduğunu. Ben de öyle hatıra diye aldım. Belki arkadaşlara falan veririm. Şu da kürdan. Doğal bir madde ama hani teker teker kopartıyorsunuz ve kürdan olarak kullanabiliyorsunuz. Bu gösterdiğim şeyleri işte toplam 50 dirheme aldım. Yani 4,5-5 euro arası bir şey.
Ama yani internette okumuştum. Burada durmadan pazarlık yapın. İşte hangi fiyatla başlarsa onun altında şey yapın falan diye. Ben de işte adam 60 ile 70 ile başlattı. Ben de 40 ile girdim falan. Adam bir de en sonuna bir de kürdan ekledi bilmem ne. Bir de çay da içirdi. Sağ olsun. Her seferinde böyle şey oluyorum yani hani bir yerde bana bu patlayacak ama hani nerede patlayacak falan. Neyse işte Fas, Türkiye, kardeşiz biz falan filan diyor. Dedim ya kardeşim geç bunları biliyorum. Bana ne satacaksın onu söyle. En sonunda işte bütün çayları koklatıyor. Acayip derecede çay kültürü var zaten burada. Her şeyi koklatıyor. Bak bu var diyor, bu baharat var diyor, şu baharat var diyor. Dedim almayacağım. Bari diyor bir şey al diyor falan. Neyse dedim bu rujlar hoşuma gitti, o rujlardan alayım dedim falan. En son işte bir de 60-70'ten başlattı. Ben dedim olmaz 40. 2 tane al dedi. 2 taneye 40'a dedim. Yok dedi bilmem ne. Bak dedi üstüne dedi şu kürdan bitkisinden koyuyorum. 50'ye dedi falan. Ben de okey 50 bana okey dedim. İşte yani hala kazıklandığımı bilmiyorum çünkü genel fiyatları bilmiyorum yani. Ama yani 4-5 euro civarı 3 tane şey okey yani. Sıkıntı yok. Şu anda bulunduğum yer ise İngilizce'de Tinsmith Square diye geçiyor. Tinsmith yani şey kalaycı, tenekeci demek. Şöyle göstereyim. Bu meydan bir ucunda Bahiye Sarayı var, bir ucunda da şimdi gideceğim olan Elbadi Sarayı var. Burası işte dediğim gibi tenekeciler, o demin geçtiğim çarşı buraya, Mellah diyorlar buraya, bu kısmı aynı zamanda. Fransızcası da Place des Ferblantiers mi öyle bir şey. Bakalım şu arkada bir tane restoran var, Le Tangia diye. Burada ünlü bir yemek var, tangiya, etten yapılıyor. Bu tangiyayı orada yemeyi planlıyorum. Ama ilk önce bir saraya gidelim bakalım. Badia Sarayı'na geldik. Marrakeş'teki görülmesi gereken ikinci güzel saray. Buranın girişi de yine 70 dirhem, yani yaklaşık 7 euro civarı. Burasının kompleksi biraz daha büyük anladığım kadarıyla. Gördüğüm kadarıyla yani. Ve kuruluşu 1590'lı yıllara dayanıyor. 1600'lü yılların başı yani. Şöyle birazcık ortamı göstereyim. Sakin burası. Bir önceki Bahiye Sarayı'na göre burası biraz daha sakin. Şöyle. Şimdi aşağıda labirentler var. Labirentleri bir keşfedeceğiz. Aşağı katta işte bu labirent kısmında işte sarayın eski zamanlarının resimleri var. Bakalım buradan nereye çıkacağız? Wow. İyiymiş. Evet, şimdi de buranın bir nevi hapishanesi gibi bir kısımdayız. Şöyle benim kafa ve benim kamera. Evet, şu anda neredeyim gösteriyorum. BİM.
Görünce acayip afalladım. İçine girdim, birazcık alışveriş yaptım. İşte bundan sonraki günler için yolluk molluk. Şöyle su aldım, gözüküyor bilmiyorum ama. 1,5 litre yaklaşık 6 dirhem falan. 5-6 dirhem. Yani 50 sent falan oluyor. Onun dışında işte gofret bir şeyler aldım. Kaju aldım. Kaju çok severim ben. O da 3 euro civarı bir şeydi. Şimdi Saadiyan mezarlarına doğru gidiyorum. Oraya da göreceğim. Ondan sonra bir yemek yemek istiyorum. Çünkü biraz acıktım. Şöyle gördüğünüz gibi teras kafeler çok ünlü burada Marrakeş'te. Evet, şimdi Saadi mezarlığının içine geldik. Yine burası da bir kompleks. Buranın girişi önceki iki saray gibi yine 70 dirhem. Yani yaklaşık, yine tekrar ediyorum, 6-7 euro civarı. Saadiler burada 1500'lü 1700 yıllar arasında yaşamış bir hanedanlıkmış. Ben Saadiler hanedanlığını daha önce duymamıştım. Burada öğrendim. Ve bu komplekste bu hanedanlığın daha çok cenaze işleri için yapılmış bir kompleks. Ve aynı zamanda işte mezarlıklar da bulunuyor içinde. Bana biraz geç düştü jeton. Diyorum bu mezarlıklar nerede falan. Ama sonradan fark ettim. Mezarlıklar şunlar. Bunlardan bayağı her yerde var. Benim arkadaşım var, Faslı, Neda diye. Neda'nın bana böyle hazırladığı bir kılavuz var. Yemeklerle ilgili. Acayip bir kılavuz. Yani bir 15-20 tane yemek yazmışlar. Bunlarda en çok hoşuma giden şey tanjiya oldu. Bu internette de görmüştüm bu tanjiya yemeğini. Şimdi gelince göstereceğim zaten. Marrakeş'te en iyi nerede yenir bu tanjiya diye biraz araştırdım. Ve bu restoranı buldum. Le Tangier diye bir restoran. Genelde restoranların burada çatı katları oluyor. Şu anda Marrakeş manzarası var karşımda. Yani çok büyük bir manzara değil ama yine de var yani. Birazcık görece pahalı. Yani menüde gördüğüm kadarıyla Tangier 170 dirhemdi. Yani 170 dirhem yaklaşık 16-17 euro civarı bir şey ediyor. 16 euro civarı. Bunu başka yerde burada büyük ihtimalle böyle 100 dirhem civarına yiyebilirsiniz. Ama hani burada en iyi yenilen yer burası olduğu için burayı görmek istedim. Yani bu tarz bir yeri Avrupa'da büyük ihtimalle 30 euroya falan yersiniz. O yüzden burada 18 euroya bunu yemek bence mantıklı. En azından gerçekten kaliteli bir şey yerim diye düşündüm. Evet. Şu şekil geldi bakalım. Yanımda bunun geleceğini bilmiyordum. Daha da doyurucu olacak büyük ihtimalle o. 3-4 saat pişmiş oluyormuş. Böyle değişik bir tekniği varmış bunun. Bakalım. Evet, şöyle restoranın çatı katını da göstereyim. Şu da manzarası. Biraz da iç kısmını göstereyim. Evet, şimdi yemeği yedik. Ben yedim yani. Restorana girdim. Dediler kaç kişisiniz? Dedim 2 kişiyiz. Ama teksiniz dediler. Dedim yok, ben ve Allah. Neyse. Aklıma geldikçe gülüyorum ya. Bu tanjiya acayip bir şeymiş. Yani tamam, et hepimiz yiyoruz, evet. Ama bazen böyle bu geleneksel et yemekleri
acayip hoşuma gidiyor. Çünkü o eti yani eti öyle hani 3-4 saat pişirip tam o yumuşak kıvama getirdikleri o an var ya hani o anı çoğu yerde yakalayamıyorsunuz. Ve burada böyle çok yumuşaktı. Ağzımda dağıldı yani. Ve bir de suyu acayip lezzetliydi. Yanında ekmek getiriyorlar zaten. Ekmeği o suya banıp yemek çok keyifliydi. Bir de yanında bir de kuskus da geldi zaten. Yani onu beklemiyordum. Kuskus da Fas'ın geleneksel yemeklerinden bir tanesi. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum bu arada. Şimdi bugün 3 tane mekana gittim. Bahia Sarayı, El Badi Sarayı, bir de Saadiyan mezarları. Bu üç arasından hangisini es geçelim derseniz bence Saadiyan mezarlarını es geçebilirsiniz. Üçü de aynı para, üçü de 6-7 euro civarı. Ama Saadiyan mezarlarında bence çok fazla görülecek bir şey yoktu. Sadece sanat olarak yani hani mezar taşları falan incelemesi keyifliydi. Ama onun dışında çok da bence hani gitmeye gerek yok gibi, eğer şey yapmak istiyorsanız, üçünden birinden vazgeçmek istiyorsanız eğer bunu yapabilirsiniz. Onun dışında şimdi İbni Yusuf okuluna gidiyorum. Oraya giderken de yine şehir merkezindeki bu labirentlerden geçiyoruz bakalım. Buradan geçerken aslında İzmir'i bilenler bilir, ben İzmirliyim. İzmir'de Kemeraltı diye bir yer var. Kemeraltı çarşısı da aslında buna çok benziyor. Sadece burada biraz daha fazla taşıt var. Evet, şimdi İbni Yusuf Medresesi'ne geldik. 136 odası varmış okuduğum kadarıyla ve 1560'lı yıllarda yapılmış. Yine burada yaşayan hanedanlık tarafından. Şu anda ana avlusundayız. Görebildiğim kadar odasını görmeye çalışacağım, yani elimden geldiğince. Birazcık etrafı göstereyim. Yine bu gördüğünüz işlemeler Fas'ın kendi geleneği. Sabahtan beri bunlardan görüyorum ben. Böyle küçük küçük odalar var. Şu an iç kısmındayız medresenin. Dizaynı bu şekilde, 2 katlı. Hep o işlemelerden var her yerde. Böyle bu şekilde devam ediyor. Medresenin giriş ücreti de 50 dirhem. 50 dirhem de yaklaşık işte 4 euro civarı bir şey diyor. 4-4,5 euro civarı. Yani bu da ikinci kattan görünüşü. İkinci katta da çok güzel mekanlar var. Biraz onları göstereyim. Her yerde böyle küçük avlunsu şeyler var. Bunların hepsi böyle küçük küçük odalar buradakiler. Ben mimariyi acayip derecede beğendim. Ve yani tasarım da çok güzel. Dediğim gibi burada 136 tane oda varmış. Bence kesin vardır.
Evet, şimdi Medine'den çıktım. Baştan bunu söylemedim aslında. Medine dediğimiz yer buranın, yani Fas'ta eski o şehrin, o pazarın olduğu yere deniyor. Merkezin olduğu yere deniyor. Medine'den şimdi çıktım. O sokaklar acayip derecede labirent gibi. Yani kesinlikle Google Maps'e bakmadan acayip derecede kaybolursunuz yani. Ben böyle 2 dakikada bir telefonu çıkartıp Google Maps'e bakıyorum. Birkaç kere bakmayayım dedim. Yönümü kaybettim yani. Demin gösterdiğim şey de buranın trafiğinin ne kadar güzel olduğuyla ilgiliydi. Acayip bir şey var. Hareket var şehirde. Belki hafta sonu olduğu içindir bilmiyorum ama acayip bir hareket var yani. Her an her şey olabilir. Şimdi bir parka doğru gidiyorum. Cyber Park. Şu arkamda görmüş olduğunuz da şu minare işte. O da Kutubiye Camii ama hafta sonu kapalıymış maalesef. O yüzden bugün cumartesi olduğu için göremiyorum. Pazartesi veya salı 2 gün buradayım ama Marrakeş'in içinde olmayacağım. Dolayısıyla bu caminin içini göremeyeceğim maalesef. Şu an arkamda görmüş olduğunuz mekan Cyber Park. Ama Google Maps'te akşam 8'e kapanıyor yazıyordu. Saat şu an 7. Ben de günü burada kapatırım diye düşünmüştüm. Ama maalesef 6'da kapanıyormuş. Güvenlik içeri almadı. O yüzden günlük park dozumuzdan mahrum kaldık bugün. Ya acayip bir kaos var şehirde. Değişik, çok değişik. Evet, bu görmüş olduğunuz yerde Kutubiye Camii. Az önce bahsettiğim yerin yakınına geldim şimdi. Şu meydanın hemen karşısı Cemal El Fna, şehir merkezi dediğim yer. Hemen karşısında da bu cami var. Evet, şimdi de Lalla Hasna Parkı'ndayız. Arkamda hemen Kutubiye Camii yükseliyor. Yani her gün en az bir parka gitmeden edemiyorum ben. Beni bilen bilir. Birazcık park tutkunuyum. Yani bir noktada bir yeşili görmem lazım. Öbür türlü rahat edemiyorum. Ama ortam yani güzel burada da. Yeşil, her yerde yeşil biliyorsunuz. Demin yine şehir merkezinden geçtim. Cem El Fna'dan geçtim yani. Yani acayip bir kültür şoku yaşıyorum şu anda. İlk gün bu kadar kalabalığı ben en son ne zaman gördüm hatırlamıyorum yani. İstanbul'da bile bu kadar kalabalık görmedim sanırım. Çok kalabalık. Ben 5 aydır 100.000 nüfuslu şehirde yaşıyorum. Dolayısıyla birazcık farklı bir tarz yani. Kötü değil. Ben daha karar veremedim yani çok güzel mi olduğuna veya daha tam karar veremedim.
Çünkü daha ilk gün alışmaya çalışıyorum. Çok farklı bir geçiş oldu benim için. Evet, şimdi Café des Epices denilen yere geldim. Bu Marrakeş'teki görülmesi gereken kafelerden bir tanesiymiş. Şu an rooftop'tayım. Tabii en kenar kısımları kapılmış durumda. Ama oturacak bir yer bulabildim. Ve akşamüstü hafif bir gün batımını denk gelebildim. Şimdi de tajin yiyeceğim. Öğlen tanciya yemiştim. Şimdi tajin yiyeceğim. Başka bir geleneksel Fas yemeği. Adı bu. Bir kenara yazın. Yemek geldi. Bu tavuklu işte tajin dediğimiz şey. Bu sabah dediğim gibi tanjiye denedim öğlen. Akşamda tajini deniyorum. Ortam bu şekil. Bu arada bunun fiyatı 75 dirhem, yani yaklaşık 6-7 euro civarı bir şey oluyor. Çok aç olmadığım için bu şekilde geçirmek istedim akşam yemeğini. Tavuklu tajinimizi yedik. Şimdi yola devam. Tajin de güzeldi bayağı. Ekmekle falan sıyırmak keyifliydi. Ama ben tanjiyayı daha çok beğendim. Açıkçası. O etin o tadı beni bitirdi yani. Şu arkamda görmüş olduğunuz pazar da baharat pazarı. Şöyle. Demin yemek yediğim yer de zaten şu mekan. Café des Epices diye geçiyor. Zaten Epis Fransızca'da baharat demek. Burası da baharat pazarı zaten. Dolayısıyla baharat pazarındaki kafe olarak adlandırmışlar. Marrakeş'te ve Fas'ta birinci günümü bitirdim. Saat şu an 9 çeyrek falan. Yaklaşık 11 saattir dışarıdayım. Sonunda dolambaçlı yollardan dolaşarak hostelime geldim. Arkamda görmüş olduğunuz yer Riyad Dia diye geçiyor. 5 geceliğine 43 euro verdim, kahvaltı dahil. Riyad dediğimiz yeri şimdi tekrardan göstereceğim. Zaten bugün anlatmıştım Riyad'ın ne olduğunu. İçerisi avlu gibi konaklama binası. Şimdi hosteli de bir göstereyim size. Bayağı güzel yani. Şu 2 katlı falan, üst katta terası da var. Burada havuzu da var böyle küçük. Evet. Duşu aldık. Ben aldım yani. Bir kapanış yapayım dedim. Şimdi yarın Marrakeş'te geri kalan kısımları göreceğim. Akşama da bir ATM turu ayarladım. Çölde gün batımı ile beraber diyordu. Bakalım, güzel olacağı benziyor. Hayatımda hiç daha önce ATM sürmedim. Ama bu Marrakeş'teki ilk gün bayağı uzun sürdüğü için bunu büyük ihtimalle bir video olarak atarım. Dolayısıyla burada günü kapatmak istiyorum. Videoyu da kapatmak istiyorum. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz yorgunum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beni takipte kalın. Ve beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Mutku Travels olarak Fas'tan herkese iyi geceler diliyorum.